Bu devletin at uşağı bile ben emir vermedikçe yerinden kıpırdayamaz. Ben bu devletin hacesiyim. TRT1'in iddialı yapımlarından biri olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her pazartesi izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin yayınlanmasından sonra dizideki önemli karakterlerin gerçek hayat hikayeleri merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen bu karakterlerden birisi de büyük devlet adamı Nizamülmülk oldu. Peki Nizamülmülk gerçekte kimdi? Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli bir adamı olan Nizamülmülk nasıl yaşadı ve nasıl öldü? İşte sizler için hazırladığımız Nizamülmülk karakterinin gerçek hayat hikayesi. Türk devletlerinin en büyüklerinden biri olan Selçuklu Devleti'nin en önemli isimlerinden birisi de Nizamülmülk'tür. Siyasetname adlı bir kitapta yazan Nizamülmülk, Hicri takvime göre 21 Zilkade 408'de, miladi takvime göre ise 10 Nisan 1018 yılında Horasan'ın Tuz şehrinde dünyaya gelmiştir. Gerçek adı Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tusi olan Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyasetname adlı kitabın yazarı olan ünlü bir siyaset bilimcidir. Gerek devlet yönetimine olan hakimiyeti, gerek bilime verdiği önem ve gerekse Selçuklu için küresel bir vizyon belirlemiş olması hem Sultan Alparslan'ı hem de Melikşah'ı bir hayli rahatlatmış ve bu bilgi adam sayesinde pek çok büyük sorun kolaylıkla çözülmüştür. Devlet yönetimindeki tecrübesini Siyasetname adlı kitabına satır satır döken Vezir Nizamülmülk, özellikle bu dönemde ortaya çıkan ve sapık fikirleriyle kandırdığı fedaileriyle Türk yurdunu kan gölüne çeviren Hasan Sabbah ve onun oluşumu olan Haşhaşilerle boğuşmuştur. Selçuklu ülkesinde her gün onlarca cinayet işleyen, Selçuklu sarayına kadar sızıp uyurken sultanın gırtlağının yanına hançer saplayarak mesaj veren bu kanlı örgüt, başta İran olmak üzere pek çok yerden cahil gençleri toplamış ve onları ezoterik bir eğitimle aklını çeldikten sonra bir katil sürüsü olarak Türk yurduna salmıştır. Bu cahiller ve katiller ordusuna karşı gerek kurduğu istihbarat ağıyla, gerek aldığı akıllıca tedbirlerle, gerekse bataklığı kurutmak ve cehaleti bitirmek için açtığı nizamiye medreseleriyle mücadele eden Nizamülmülk, doğal olarak Hasan Sabbah'ın da en önemli hedefleri haline gelmiştir. Tüm bunların farkında ve bilincinde olan Nizamülmülk, buna rağmen Alamut'taki şeytandan asla korkmamış, Selçuklu'yu yükseltip yüceltmek için sağlam bir teşkilat kurmuş. Hatta kendi döneminde Semerkant'ta rasathane bile açarak cehaletin hastalığının ilacını göklerde bile aramıştır. Bu bilge vezir var olduğu sürece Selçuklu'ya istediği ölçüde zarar veremeyeceğini anlayan Hasan Sabbah, 1192 yılında vezir için ölüm fermanını vermiş ve Nizamülmülk'e dilenci kılığında sokulan bir haşhaşi, ihanet hançerini bilge vezirin bağrına saplayıp onu şehit etmiştir. İşte ondan sonraki Selçuklu'nun eski insicamı bozulmuş, devlet işleri topal aksak bir hal almış ve güçlü Sultan Melikşah bu zamana kadar akılcı tedbirlerle Haşhaşilerin şerrinden korunurken, Nizamülmülk'ün şehadetinden kısa bir süre sonra gencecik yaşında sözüm ona mühürlü ve güvenli yemeğini yedikten sonra zehirlenip ölmüştür. Sultan Melikşah'tan sonra da devlet iyice güç kaybetmiş ve en nihayetinde dağılıp gitmiştir. Özetle şunu diyebiliriz ki Selçuklu'yu ayakta tutan Alparslan ve Melikşah'ın kahramanlıkları kadar aynı zamanda Nizamülmülk'ün zekası olmuştur. Sultan Melikşah devletin kalbi ise Nizamülmülk de onun beynidir. Nizam-ı alem ancak Alparslan kadar cesur ve Nizamülmülk kadar bilgi olanlarla mümkündür. Allah, devleti ve milleti uğruna çalışan ve bu uğurda can veren Nizamülmülk'e rahmet eylesin. Bu devletin at uşağı bile ben emir vermedikçe yerinden kıpırdayamaz. Ben bu devletin hacesiyim.